Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine iki şiş kabartmalı örgü modeli anlatımı yapacağım. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. İsterseniz bebek örgülerinde, isterseniz de yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimizin önden görüntüsü böyle. Arkadan görüntüsü ise bu şekilde. Çok hoş bir model. Model anlatımına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni videolardan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hepimize kolay gelsin. Modelim için 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. İpim 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Kartopu Baby One. Bu rengi tercih ederseniz renk kodu K331. 3,5 numaralı şişimize 24 ilmek attım. Modelimiz 8'in katlarından oluşan bir model. 8, 16, 24, 32 olarak devam ediyor. Şimdi modelde arka yüzdeyim. Örgüme başlarken ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Daha sonraki sıralarda örmeden alacağım. Arka yüzde bir sıra ters örüyoruz. Model kurulumuna geçmeden önce bir sıra ters örüyorum. Üç buçuk numaralı şişime 24 ilmek attım. Model anlatımı yaptığım için kısa bir anlatım olacak. İlmek sayım daha önce örmüş olduğum parçaya göre daha az. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geçiyorum. 2 sıra ters öreceğiz. Bir sıra ön yüzde ters, bir sırada arka yüzde düz öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi ön yüzde bir sıra ters örüyorum. Ön yüze 2 sıra ters gelmesi gerekiyor. O yüzden arka yüzde düz olarak öreceğim. Bir sıra ön yüzde düz, bir sıra ön yüzde ters örüyoruz. Bir sırada arka yüzde düz olarak öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyim. Birinci sıramı ters olarak örüyorum. Modelin birinci sırasındayız. Benim çok hoşuma giden bir model. Bu modelden daha sonra bebek yeleği örmeyi düşünüyorum. Takipte kalırsanız arkadaşlar paylaştığım zaman sizler de görebilirsiniz. Şimdi sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde modelde ikinci sıradayım. Arka yüzdeki ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp modelimizin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi sıra başındaki ilk ilmeği yine örmeden alıyorum. 6 ilmek düz örüyoruz. İlk ilmeğimi aldıktan sonra 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpimi arkaya alıp tekrar 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4
5, 6. İpimi öne aldım. Tekrar 2 ilmeği örmeden şişime geçirip ipi arkaya alıp 6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz ördükten sonra sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp modelimizin 3. sırasını tamamlamış oluyoruz. Modelde arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ön yüzde 6 ilmek düz örmüştük. Arka yüzde 6 ilmek ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ters ördükten sonra ipimi ön yüze çeviriyorum. 2 ilmeği örmeden alıp tekrar arka yüze geçiriyorum. 6 ilmek ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. İpimi öne doğru çevirdim. Ön yüze 2 ilmeği örmeden aldım. Tekrar kendimden yöne ipimi çevirip 6 ilmek ters örüyorum. Ön yüzde düz olarak ördüğümüz ilmekleri arka yüzde ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri ise tekrar örmeden alıyoruz. Ön yüze geçtim. Modelde 5. sıradayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği örmeden alıp tekrar ipi arkaya doğru çeviriyorum. 6 ilmek düz örüyorum. İpimi kendime doğru çektim. 2 ilmeği örmeden aldım. Tekrar arkaya ipimi alıp 6 ilmek düz örüyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde modelde 6. sıradayım. Arka yüzden haroşa sıramızı sayarsak 1, 2, 3. Toplamda 6 sıra olunca model tamamlanmış olacak. Ön yüzde örmüş olduğumuz 2 sıra ters sıramızı da sayarsak 8 sıradan oluşan bir model. Şimdi yine 6 ilmek ters örüyorum. İpi ön yüze çektim. 2 ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar kendime doğru ipi alıp 6 ilmek ters örüyorum. İpi ön yüze çevirip 2 ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar ipi kendime doğru çekip 6 ilmek ters örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtim. Ön yüzde yine ilk ilmeği aldım. 6 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği örmeden alıp tekrar arkaya doğru ipimi çevirip 6 ilmek düz örüyorum. Ön yüzdeki düz ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. Aralardaki 2 ilmeği örmeden alıyoruz. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp tekrar arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 2, 4, 5. Arka yüzden sayarsak 6. sırayı öreceğiz. 6. sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğim. Öndeki 2 sırayı sayarsak şu an 8. sırayı örmüş oluyoruz. 8 sırada modelimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmekleri de ters örüyorum.
sondaki ilmeği düz olarak örüp modelimi tamamlamış oldum. Şimdi modelde kaydırma yaparak örmeye devam edeceğim. Şimdi modeli birinci sırasından tekrar örelim. Bütün ilmeklerimizi birinci sırada ön yüzde ters olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp modelde birinci sırayı tamamlamış oldum. Şimdi modelde arka yüzde ikinci sıradayım. Arka yüzümüzü düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Modelde üçüncü sıradayım. Modelde kaydırma yapacağım. O yüzden ilk ilmeği aldıktan sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği örmeden alıyorum. Bu 2 ilmeği örmeden almış olduğumuz 2 ilmeği bir önceki model sırasında örmüş olduğumuz düz ilmeğin tam ortasındaki 2 ilmeğe denk getiriyoruz. Tekrar ipimi arkaya alıp 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği örmeden alıp ipimi tekrar arkaya doğru çeviriyorum. Burada olan 6 düz ilmeğimizin ortasında olan 2 düz ilmeğe örmediğimiz 2 ilmeği denk getiriyoruz. Tekrar 6 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmek örmeden alıp ipimi tekrar arkaya çevirip 2 ilmek düz örüp sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüp modelde 3. sırayı tamamlıyorum. Sıra başındaki ilmeği aldıktan sonra 2 ilmek düz örmüştük. Sıra sonunda da sondaki ilmeği örmeden 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Her iki kenarında eşit olması için bu şekilde devam ediyoruz. Arka yüzdeyim. Ön yüzde düz olarak örmüş olduğumuz ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. 2 ilmek ters ördükten sonra ipimi arkaya alıp 2 ilmeği örmeden alıyorum. İpimi öne çevirip 6 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya çeviriyorum. 2 ilmeği örmeden alıp ipimi öne çekip 6 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya çevirip 2 ilmeği örmeden alıp ipimi öne çekip 2 ilmek ters örüp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp modelde 4. sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi 1 2 arka yüzde sayarsak 3 4 4. sırayı tamamlamış, 5. sıraya ön yüzde geçmiş oluyoruz. Aynısı gibi örmeye devam ediyorum. 2 ilmeği düz örüp 2 ilmeği örmeden alıp ipimi arkaya alıyorum. Ön yüzde 6 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği örmeden aldım. İpimi tekrar arkaya alıp 6 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz örüp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp modelde 6. sırayı arka yüzde örmeye geçiyorum. İlk ilmeği aldıktan sonra 2 ilmek ters, ipimi arkaya aldım. 2 ilmeği örmeden alıp 6 ilmeği ters olarak örüyoruz. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeği örmeden alıp tekrar ipimi öne geçirip 6 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeği örmeden alıp 2 ilmek ters örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp 6. sıramı
tamamladığım ön yüzde modelimizin 7. sırasını örmeye geçelim. İlk ilmeği örmeden alıp 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek örmeden alıyorum. 6 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp 2 ilmeği örmeden alıp tekrar ipimi arkaya geçirip 6 ilmek düz örüyorum. Modeli 8 sırada bir bu şekilde örerek tekrarlıyoruz. 2 sıra ters ördükten sonra 6 sıra düz olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzde son sıradayım. 8. sıradayım. Arkadan sayarsak da ters sıramızın 6 sıra olması gerekiyor. 2, 4, 5. Şimdi 6. sırayı örüyorum. 6. sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örmeden almış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Şimdi sıramızı ters örerek tamamlayıp geliyorum. Modelde 8. sırayı da tamamlamış oldum. Tekrar ilk sırada modeli kurmuş olduğumuz gibi kurup kaydırma yaparak modelde ilerleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar daha önce çalışmış olduğum parçayı göstereyim. Büyük parçada model kendisini daha güzel gösteriyor. Gerçekten görüntü olarak güzel bir model. Her türlü örgüye de yakışıyor. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki model videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.